Onu anmak isteyenler varsa önce benim annemin parçalanmış bedenini hayal etsinler. Onun ölümünü sadece 3 satırlık bir haberle geçiştiren gazeteyi hatırlasınlar. O adam kahraman değil, lanettir. Ana Maria Restrepo, bombalı saldırıda annesini kaybetmiş bir Kolombiyalı. Pablo Escobar, bir zamanlar Kolombiya topraklarının neredeyse tamamını kanla kaplayan bir zehir imparatorluğunun sahibiydi. Günlük kazancı 70 milyon Amerikan dolarına yaklaşmış, serveti Forbes dergisinin 1989 tarihli listesine göre 7 milyar doları aşmıştı. Fakat bu rakamlar onu anlamaya yetmez. Çünkü Escobar'ın gerçek yüzü yalnızca parayla değil, cesetlerle çizilmişti. Bugün Escobar hakkında konuşan pek çok kişi onu Netflix'in Narcos dizisinden tanır. Dizi, dramatik yapısı ve stilize görselliğiyle onu karmaşık bir anti kahraman olarak resmeder. Ailesini seven ama düşmanlarını acımasızca ezen adam miti özellikle genç izleyicilerde karşılık bulur. Ancak bu imaj gerçek Escobar'ı maskelemeye yarayan bir illüzyondu. Gerçek Pablo Escobar, çoğu kadın ve çocuk, 10 binlerce Kolombiyalı'nın katili, devlet adamlarının celladı, çocukları bile kalkan olarak kullanan bir savaş suçlusu ve insanlığa karşı işlenmiş suçların yürüyen simgesidir. Kolombiya resmi kaynaklarına göre Escobar döneminde gerçekleşen terör olaylarında en az 45 bin kişinin yaşamını kaybettiğini belgeliyor. Bu insanların büyük çoğunluğu sıradan sivillerdi. Bazıları devlet görevlileriydi. Bazıları ise yanlış yerde yanlış zamanda bulunan çocuklar. Los Angeles Times'ın 14 Aralık 1993 tarihli özel haberine göre Medellin'deki çocuk hastanesine düzenlenen bombalı saldırıda yalnızca 4 yaşında olan 3 çocuk hayatını kaybetti. Escobar'ın adamları bu saldırıyı rakiplerinin destekçisi olduğunu düşündükleri bir iş adamına gözdağı vermek için düzenlemişti. Pablo Escobar hakkında kitap yazan kardeşi Roberto Escobar, Kardeşimin Hikayesi adlı otobiyografisinde onun kendisine ihanet edeni kurşunla değil, korkuyla öldürmeyi tercih ettiğini söyler. Korkunun dili ise Kolombiya'da yıllarca bombaların ve silahların sesiydi. Bugün Escobar'ın yüzüyle süslenmiş tişörtleri giyen biri, farkında olmadan binlerce çocuğun katiline saygı gösteriyor. Çünkü Escobar bir kahraman değil, zehir taciri, bir teröristtir. Onun hakkında efsane yazmak kolaydır. Ama o efsanelerin içinden çığlıklar yükselir. Pablo Emilio Escobar Gaviria, 1 Temmuz sabahı 1949 yılında Kolombiya'nın Antioquia bölgesine bağlı Rio Negro kasabasında dünyaya geldi. Hayatının ilk günleri, büyüklüğünü inşa edeceği Medellin'in hemen dışındaki topraklarda geçti. Annesi Hermilda Gaviria okul öğretmeniydi, babası Abel de Dari Escobar ise çiftçiydi. Bu sade başlangıç, daha sonra dünya tarihinin en kanlı suç örgütlerinden birine dönüşecek bir adamın hikayesine sessizce zemin hazırlıyordu. Escobar, çocukluk ve ilk gençlik yıllarını Medellin'in kenar mahallelerinde, özellikle Envigado adlı yoksul bir banliyöde geçirdi. Bu bölge, o dönemde devletin hemen hiç varlık göstermediği, organize suçun ise kök saldığı bir toplumsal boşluğun içindeydi. Pablo'nun Gizli Hikayesi adlı otobiyografik anlatıda kardeşi Roberto Escobar, Pablo'nun daha 12 yaşındayken okul çantasında sahte loto biletleri sattığını, mezarlıklardan kalinan mezar taşlarını zımparalayıp tekrar satarak para kazandığını yazar. Bu, onun küçük yaşta hem zeka hem de acımasızlıkla harmanlanan karakterinin ilk işaretleriydi. O yıllarda Pablo'nun kafasında tek bir hedef vardı: zengin olmak. Bu arzu bir sosyal sorumluluk idealiyle değil, yoksullukla duyduğu aşağılanma, güçsüzlüğün yarattığı öfke ve başkalarının üstünde olma hırsıyla şekillenmişti. Yine Roberto Escobar'a göre Pablo bir gün zengin olacağına yemin etmişti. Ya siyasetçi olarak ya da gangster olarak. Bu ikisinin birbirine ne kadar benzediğini çok geçmeden gösterecek. Liseyi tamamladıktan sonra Antioquia Üniversitesi'nde kısa bir süre ekonomi eğitimi aldı, ancak resmi eğitime ilgisi yoktu. Bunun yerine Medellin sokaklarında kurduğu çetesiyle araba hırsızlığı, sahte belge düzenleme ve adam kaçırma gibi suçlara yöneldi.
İlk büyük işlerinden biri, kaçırdığı zengin bir medellin, iş insanının ailesinden yüksek miktarda fidye almak oldu. Bu, onun için yalnızca para kazanmak değil, gücün ve korkunun nasıl işlediğini öğrenmek açısından da dönüm noktasıydı. Kolombiya Devlet Arşivlerine göre, Pablo Escobar'ın adı ilk kez 1968 yılında polis kayıtlarına organize suçla bağlantılı şüpheli olarak geçti. Bu tarihten sonra onun yükselişi artık bir yeraltı efsanesi olmaktan çıkıp kanlı bir gerçeğe dönüşecek. Ailesiyle ilişkileri ise ilginç bir ikilik taşıyordu. Annesi Hermilda Gaviria, yıllar sonra verdiği röportajlarda oğlunu iyi kalpli ama başına buyruk biri olarak tanımlamıştı. Ancak aynı kaynaklar Hermilda'nın oğlunun suçlarına göz yumduğunu, hatta zaman zaman onu kutsal bir misyonun parçası olarak gördüğünü de ortaya koyar. Kolombiya'nın önde gelen gazetesi El Tiempo'nun arşivine göre Hermilda, Escobar'ın Medellín'in fakirlerine yaptığı yardımları Tanrı'nın bir lütfu olarak değerlendirmişti. Pablo Escobar'ın ilk yılları onun neden yalnızca bir suçlu değil, aynı zamanda bir mit yaratıcı olduğunu da gösterir. Kendisini halkın adamı olarak sunacak söylemler tam da bu dönemde şekillenmeye başladı. Yaptığı her suçun arkasına bir gerekçe, bir toplumsal öfke perdesi yerleştirdi. Hırsızlık yaptığı günlerde bile çaldıklarının bir kısmını mahalledeki çocuklara dağıttı. Ancak bu hareketler gerçek bir adalet duygusundan değil, korku ve sadakat inşa etmek için planlanmış stratejik adımlardan ibaret. Yoksulluğun çamurundan çıkan Pablo Escobar, kendisini bir kurtarıcı gibi gösterecek kadar zekiydi. Ama bu kurtarıcılık maskesinin altında yalnızca güç, kontrol ve para isteyen bir suç makinesi yatıyordu. Bu hikaye daha yeni başlıyordu ve Medellín'in tozlu sokaklarında serpilen bu karanlık tohum yakında bir ülkenin kabusu olacaktı. 1970'li yılların ortalarında Kolombiya'nın dağ köylerinde yetişen koka bitkisi, dünyayı dönüştürecek beyaz bir fırtınanın habercisiydi. Bu fırtınanın merkezinde ise artık genç bir sokak serserisi değil, sistematik olarak büyümeye başlayan bir suç örgütünün mimarı olan Pablo Emilio Escobar Gaviria vardı. Onun adı artık yalnızca Medellín'in sokaklarında fısıldanmıyor. Güney Amerika kıtasının tamamında saygı, korku ve para ile birlikte anılıyordu. Zehrinin Amerikan pazarına ulaşması başlangıçta küçük çaplı kaçakçılık operasyonlarıyla başladı. Ancak Escobar bu üründe yalnızca kar değil, bir tür ekonomik kontrol silahı gördü. 1974 yılında Peru ve Bolivya'daki koka üreticileriyle doğrudan bağlantılar kurarak saf zehiri Kolombiya'ya taşıdı. Burada Medellín'in dışında gizli laboratuvarlar kurarak ürünü rafine etmeye başladı. O yıllarda Escobar'ın yönetiminde şekillenen Medellín karteli yalnızca bir suç şebekesi değil, kendi yasaları ve ekonomisi olan bir paralel devlete dönüşmüştü. Zehir, Escobar'ın ellerinde yalnızca bağımlılık yaratan bir uyuşturucu değil, bir savaş aracıydı. Her gramı, her paketi bir politikacıya, bir hakime ya da bir gazeteciye ölüm taşıyordu. Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı tarafından hazırlanan 1987 tarihli gizli raporda Medellín kartelinin aylık cirosunun 2 milyar Amerikan dolarını aştığı belirtilir. Bu, günlük ortalama 66 milyon Amerikan dolarından fazladır. Bazı dönemlerde bu miktar 70 milyon doları bulmuştur. Bu gelirin büyük kısmı Amerika Birleşik Devletleri'ne havadan ve denizden sokulan zehir sevkiyatlarından elde edilmiştir. Escobar, karayolu taşımacılığı için tır şoförlerini, deniz taşımacılığı için ise dev balıkçı filolarını kullanmış. Ancak asıl devrimi hava yoluyla gerçekleştirmiştir. Kendisine ait olan küçük uçaklarla, özellikle Florida üzerinden milyarlarca dolarlık zehir sevkiyatı yapmıştır. Escobar, kazandığı paraları yalnızca saklamak için bile özel çözümler üretmek zorunda kalmıştır. Roberto Escobar'ın ifadesine göre sadece paraları destelemek için yılda 2500 Amerikan doları tutarında lastik bant harcanıyordu. Bu ayrıntı servetin büyüklüğünü ve sistem dışılığını anlamak için yeterlidir. Bu dev servet Escobar'a yalnızca para değil, mutlak güç de kazandırdı. 1980'li yılların ortasında
özel bir ordu kurdu. Onun emrinde kalişanların sayısı 5.000'i aşıyordu. Bu ordunun içinde eski askerler, suikastçılar, çocuk yaştaki tetikçiler ve hatta devlete sızmış polis memurları vardı. Plata o plomo, yani gümüş mü, kurşun mu sözü bu dönemde sloganlaşmıştı. Ya rüşvet alırsın ya da ölürsün. Tüm bu kanlı düzenin ortasında Escobar kendisine adeta tanrısal bir cennet yarattı. Bu yer, Hacienda Nápoles adı verilen devasa çiftlik. Antiokia bölgesinde Magdalena Nehri kıyısında bulunan bu mülk 3.000 dönümden fazla araziye yayılmıştı. İçinde özel hayvanat bahçesi, Formula pistine benzer bir yarış alanı, heykellerle dolu yapay göller ve tropik kuşlarla dolu bahçeler vardı. Afrika'dan kaçak yollarla getirilen filler, su aygırları ve zürafalar bu hayai cennetin birer parçasıydı. Ancak bu cennet aslında cehennemin finansmanıyla inşa edilmişti. National Geographic kanalının Drug Lords, The Rise and Fall of El Patron adlı belgeselinde Hacienda Nápoles'ın inşası ve burada düzenlenen partiler tüm detaylarıyla anlatılmıştır. Pablo Escobar yalnızca bir kaçakçı değil, kendi rejimini kuran bir suç hükümdarıydı. Her kazandığı dolar, her inşa ettiği bina, her satın aldığı sadakat, arkasında bir kurbanın, bir ailenin, bir yetimin çığlığına dayanıyordu. Ve bu beyaz cehennem henüz tam olarak yanmaya başlamamıştı. Pablo Emilio Escobar Gaviria, Medellin kartelini yalnızca bir uyuşturucu dağıtım ağı değil, aynı zamanda savaş makineleriyle donatılmış bir devlet dışı yapı haline getirmişti. Ancak bu yapının sürdürülebilirliği için yalnızca zenginlik yetmiyordu. Egemenliği tesis etmek için rakip kartellerin ezilmesi, devletin diz çöktürülmesi ve halkın korkuyla yönetilmesi gerekiyordu. Escobar, bu amacı uğruna Kolombiya'yı sistematik terörün laboratuvarına çevirdi. Gazeteci Mark Bowden, Killing Pablo adlı eserinde Escobar'ın hedeflerinin yalnızca rakip kaçakçılar olmadığını açıkça ortaya koyar. O, devlete savaş açmıştı. Düşmanları arasında yalnızca Cali kartelinin yöneticileri değil, aynı zamanda başkan adayları, anayasa yargıçları, gazeteciler ve savcılar da vardı. Kurduğu düzenin temelinde iki seçenek vardı. Plata, o plomo, yani para mı, kurşun mu, ya satın alınırsın ya da öldürülürsün. Ve bu tercih sadece bireylere değil, kurumlara da sunuluyordu. Bu dönemde Escobar'ın imparatorluğu, Kolombiya'da benzeri görülmemiş bir şiddet dalgası başladı. En kanlı saldırılardan biri, 1989 yılında başkanlık seçimlerine hazırlanan Luis Carlos Galan'a yönelik düzenlenen suikasttı. Galan, halka Escobar'a karşı mücadele sözü vermişti. Kolombiya devlet arşivlerine göre Galan'ın kampanyası sırasında aldığı tehditler defalarca rapor edildi. Ancak Escobar'ın satın aldığı güvenlik yetkilileri sayesinde bu tehditler uygulamaya geçirildi. 18 Ağustos 1989 tarihinde Soacha kentinde bir miting sırasında kalabalığın önünde vurularak öldürüldü. Ölüm emrini Escobar doğrudan vermişti. Galan'ın ölümü yalnızca başlangıçtı. Aynı yıl içinde yüksek mahkemeden 5 yargıç öldürüldü. 30'un üzerinde savcı Escobar'a karşı dava açtığı gerekçesiyle suikasta uğradı. Yüzlerce gazeteci ölüm tehditleri aldı. Bazıları kayıplara karıştı, bazıları canlı yayında bombalı paketlerle susturuldu. El Espectador gazetesi başyazarı Guillermo Cano Isaza, Escobar'ın kara parasını araştırdığı gerekçesiyle 1986 yılında başkent Bogota'da aracının içinde silahlı saldırıyla öldürüldü. Kolombiya Devleti'nin İnsan Hakları raporu bu olayın doğrudan Medellin kartelinin emriyle gerçekleştiğini belgeler. Ancak Escobar için kurşun bazen yetersizdi. Kitleleri cezalandırmak ve bir korku simyası yaratmak için bombaları kullandı. En dehşet verici olaylardan biri 1989 yılında Avianca Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağının havada infilak ettirilmesiydi. Uçak Bogota'dan Cali'ye gidiyordu. İçinde 107 yolcu vardı. Escobar, içinde gizli servis ajanı olduğunu düşündüğü bir hedefi ortadan kaldırmak için uçağı havaya uçurdu. Ancak istihbarat yanlış çıkmış, uçakta hedef aldığı kişi bulunmamıştı. O gün hayatını kaybedenlerin çoğu kadınlar ve çocuklardı. Kolombiya Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre
yolcuların 25'i 18 yaşın altındaydı. Aynı dönemde Medellín'de gerçekleştirilen alışveriş merkezi ve otobüs duraklarına yönelik bombalı saldırılarda da yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Kolombiya Çocuk Hakları Komisyonu'na göre 1988 ile 1993 yılları arasında Medellín'de yaşanan patlamalarda hayatını kaybeden çocuk sayısı 428 olarak kayıtlara geçti. Bunların çoğu doğrudan Escobar'ın emir verdiği bombalı eylemlerde yaşamını yitirdi. Escobar, devletin içinde devlet anlayışını uygularken, Medellín'in fakir mahallelerinden yüzlerce genci maaş karşılığı tetikçiliğe zorladı. Bazı durumlarda çocuklar yalnızca Escobar'ın posterlerini duvara astıkları için hedef alınan ailelere yönelik misillemelerde kullanıldı. Escobar'ın adamları tarafından eğitilen bu çocuk askerlerin çoğu 16 yaşın altındaydı. Bu uygulamaya dair tanıklıklar hem Kolombiya İnsan Hakları İzleme Örgütü raporlarında hem de Medellín merkezli sivil toplum kuruluşlarının yayımladığı arşivlerde yer aldı. Pablo Emilio Escobar Gaviria, Kolombiya tarihinde çelişkilerin en yoğun yaşandığı figürlerden biri oldu. Bir yandan ülkesinin adını dünya suç haritasına kanla kazırken, diğer yandan en yoksul mahallelerde bir halk kahramanı gibi anılmayı başardı. Onu bir eliyle öldürürken, diğer eliyle bağış yapan bir hayalet gibi tanımlamak mümkündür. Gerçek Escobar, işte tam da bu iki uç arasında Robin Hood benzeri bir imajın arkasında sinsice var oldu. Medellín'in kenar mahallelerinden biri olan Barrio Pablo Escobar, bugün hala onun adını taşıyan ve geçmişte bizzat finanse ettiği sosyal konutlardan oluşan bir semttir. 1980'li yıllarda Escobar kendi servetinden milyonlarca Amerikan dolarını Medellín'in en yoksul bölgelerine harcadı. Bu yatırımlar arasında ücretsiz konutlar, futbol sahaları, sağlık klinikleri ve market desteği yer aldı. Kolombiyalı gazeteci Olga Behar, El Patron del Mal adlı kitabında Escobar'ın inşa ettirdiği yaklaşık 450 konutluk projeyi ve bu projede barınan ailelerin ona nasıl minnet duyduğunu anlatır. Bu projeler Medellín Belediyesi'nin erişemediği alanlara ulaşarak Escobar'a bir tür paralel yerel yönetim gücü sağladı. Aynı dönemde Escobar, yerel futbol takımlarına sponsor oldu. Barrio Pablo Escobar'daki çocuklar onun adını taşıyan formalarla futbol oynarken mahalleye büyük hoparlörlerle vaaz gibi yayınlar yapılırdı. Bu yayınlarda Escobar, devletin ihmal ettiği fakir halkın gerçek temsilcisi olarak tanıtılırdı. Birçok mahalle sakini, Escobar'ın çocuklarına verdiği burslar sayesinde eğitim gördü, bazıları küçük işletme kuracak sermayeyi ondan aldı. Ancak bu yardımseverliğin ardında çok daha karanlık bir plan gizliydi. Escobar'ın yardım ettiği mahalleler zamanla onun özel militan havuzuna dönüştü. Bu mahallelerde yaşayan çocuklar ve gençler, Medellín kartelinin silahlı kanadına dahil edilmek üzere eğitiliyor. Maaş karşılığı suikastlar yapmaları için organize ediliyordu. Kolombiya İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre 1980'li yılların sonunda Medellín'de faaliyet gösteren çocuk tetikçi gruplarının %60'ından fazlası Escobar'ın doğrudan veya dolaylı desteklediği bölgelerden gelmekteydi. Bu çocuklar sicarios yani kiralık katiller olarak anılıyor, 750 bin ile 1 milyon 500 bin peso arasında ödeme alıyorlar. Daha da sarsıcı olan ise Escobar'ın bu toplulukları yalnızca militan olarak değil, fiziksel kalkan olarak da kullanmasıydı. 1992 yılında Medellín'de düzenlenen geniş çaplı polis operasyonları sırasında Barrio Escobar sakinleri kitlesel şekilde sokaklara çıkarıldı. Ellerinde Escobar'ın posterleri olan kadınlar ve çocuklar, güvenlik güçlerinin ilerlemesini engellemek amacıyla ön saflara dizildi. Kolombiya Devlet Savunma Bakanlığı arşivlerine göre bu insan zinciri sayesinde Escobar en az 3 farklı polis operasyonundan kaçmayı başardı. Tüm bu gerçeklere rağmen Escobar hakkındaki kamuoyu algısı özellikle 21. yüzyılın başlarında tehlikeli biçimde değişmeye başladı. Netflix platformunda yayınlanan Narcos dizisi, Escobar'ı dramatik, yer yer duygusal ve stratejik bir lider olarak sunarak, onun kurbanlarından ziyade onun iç çatışmalarını merkeze aldı.
Bu anlatı birçok izleyici için Escobar'ı bir anti kahraman haline getirdi. Dizide Medellin'in yoksul mahallelerine yardım eden bir baba figürü, ailesini korumaya kalışan bir adam, sisteme baş kaldıran bir yeraltı lideri portresi çizildi. Ancak Escobar'ın kurbanlarının aileleri bu anlatının gerçekleri gölgelediğini ve adaletin anısını zedelediğini savunuyor. Kolombiyalı gazeteci Maria Duzan, Semana dergisindeki röportajlarında Escobar'ın mezarına çiçek bırakan genç turistleri kolektif hafızaya ihanete uğrayan nesil olarak tanımlar. Ona göre Escobar'ı yalnızca yardımsever biri olarak gören bu bakış açısı 428 çocuğun, yüzlerce yargıcın, gazetecinin ve savcının katledildiği gerçeğini silmektedir. Escobar'ın halkla ilişkiler stratejisi ustacaydı. O, yardım ettiği insanların sadakatini satın almadı, onların korkularını, ihtiyaçlarını ve umutlarını yönetti. İnsanların devletin değil de onun adını anmasına neden olan şey, yalnızca verdiği paralar değil, aynı zamanda inşa ettiği algıydı. O algı bugün bile yaşıyor. Ancak bütün maskeler düşmek zorundadır. Ve bu maskenin ardındaki yüz hiçbir zaman bir aziz değildi. 1991 yılının başında Kolombiya devleti tarihindeki en ağır ahlaki krizlerden birini yaşamaktaydı. Pablo Emilio Escobar Gaviria, Medellin kartelinin başında sadece dünyanın en güçlü suç patronu değil, aynı zamanda Kolombiya devletinin de en büyük siyasi problemi haline gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri tarafından iadesi istenen Escobar, Kolombiya topraklarında adeta diplomatik dokunulmazlığa sahip bir savaş baronuna dönüşmüştü. Ülke, her patlamada, her suikasta dizlerinin üzerine çöküyor. Hükümet, Escobar'ın gölgesinde var olmaya kalışıyordu. İşte tam da bu dönemde Escobar bir çözüm sundu. Teslim olmak. Ancak şartları vardı. Kendisi Amerikan adaletine teslim edilmeyecek, Kolombiya içinde kalacak ve cezasını kendi seçtiği koşullarda çekecekti. Devlet çaresizdi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Cesar Gaviria, yıllar sonra verdiği bir röportajda bu süreci şöyle anlatır. Devlet çöküşün eşiğindeydi. Sistem halkını koruyamaz hale gelmişti. Ya bu şartları kabul edecektik ya da ülke iç savaşa sürüklenecek. Sonuç, devlet bir suçlunun şartlarını kabul etti. Escobar, teslim olmak için yalnızca zaman ve yer seçmekle kalmadı, cezaevini de bizzat kendisi inşa etti. La Catedral adını verdiği bu sözde hapishane, Medellin'in yukarısındaki dağlık bölgede yüksek duvarlarla çevrili ancak lüks bir villayı andıran bir kompleksti. İçinde sauna, jacuzzi, barbekü alanı, futbol sahası, bilardo salonu, dev ekran televizyonlar ve ziyaretçi odaları bulunuyordu. Gardiyanlar Escobar'a sadık kişilerden seçildi. Ziyaretçileri denetleyen bir otorite yoktu. İçeriye istendiğinde alkol, kadın ve silah sokulabiliyordu. Kolombiya Savunma Bakanlığı'nın 1993 tarihli raporlarına göre Escobar hapishanede kaldığı süre boyunca en az 10 rakibini içeri davet ederek orada bizzat işkenceyle öldürdü. Bu cinayetlerin bazıları infazdan önce alaycı bir biçimde düzenlenen poker partileriyle birleştirilmişti. Kurbanlar kendi cenaze masalarında yemek yedirilerek aşağılanıyordu. Devletin bu durumu görmezden gelmesi sadece korkudan kaynaklanmıyordu. Aynı zamanda yolsuzlukla kirlenmişti. La Catedral'in içine polis giremiyordu. Cezaevi değil, Escobar'ın korunaklı komuta merkeziydi. Buradan Medellin kartelinin tüm operasyonları yönetilmeye devam ediliyordu. Escobar, bu süreçte uluslararası medya önünde barışı tercih etmiş bir adam gibi sunulmaya kalışıldı. Devletin bazı yetkilileri onun teslimiyetini bir zafer gibi göstermeye kalışsa da gerçek çok farklıydı. Kolombiya halkı suçlulara karşı bir devletin diz çökmüş olduğunu gördü. Ancak bu maskeli oyun uzun sürmedi. 1992 yılının ortalarında Escobar'ın içeride düşmanlarını öldürdüğü ve operasyonlarını sürdürdüğü kamuoyunda kanıtlanınca devlet yeniden müdahale etmeye karar verdi. Escobar'ın başka bir hapishaneye nakledilmesi planlandı. Ancak bu plan Kolombiya devleti için büyük bir utanç oldu. Escobar kolayca kaçtı. 22 Temmuz 1992 günü Escobar cezaevinden resmen kaçtı. Ancak bu kaçış aslında bir yürüyüştü.
Planlanan nakil operasyonunun sızdırıldığı, içeriden bilgi verildiği ve Escobar'ın önceden hazırladığı gizli bir tünelden çıkış yaptığı belgelendi. Onu yakalamakla görevli olan askerler hapishaneye vardıklarında içerisi boşaltılmıştı. Komutanlar birbirlerine soruyordu. Tutuklu nerede? Cevap yoktu. Dünya tarihinin en utanç verici teslimat pazarlıklarından biri bu kaçışla noktalanmış oldu. Kolombiya devleti kendi elleriyle Escobar'a altın bir zindan kurmuş. O ise burayı bir kale gibi kullanarak tekrar özgürlüğüne kavuşmuştu. Amerikan Time dergisi Ağustos 1992 sayısında durumu şöyle özetlemişti. Escobar teslim olmadı. Sadece devletin üzerine basarak yeni bir zirveye çıktı. La Catedral bugün yalnızca yıkık bir bina değil, Kolombiya'da devletin suçla yaptığı en karanlık pazarlığın simgesidir. Burada duvarlar konuşmaz ama her taşın altında kanlı bir fısıltı yankılanır. Pablo Escobar artık bir mahkum değil, yeniden firari bir kraldı. Ve bu kez onu durdurmaya kararlı olanlar yalnızca devlet güçleri değildi. Kartelin içinde ihanetten doğan başka bir savaş başlıyordu. La Catedral'den firar ettikten sonra Pablo Escobar artık yalnızca Kolombiya'nın değil, tüm dünyanın en çok aranan adamıydı. Ancak bu kez karşısındaki düşman yalnızca devlet güçleri değildi. Kendisini büyüten yapının çürüyen kökleri onun üzerine çökmeye başlamıştı. Gücünü paradan ve korkudan alan imparatorluk, sadakatin yerini ihanete bırakmasıyla parçalanıyordu. Escobar'ın yeniden özgürlüğüne kavuştuğu 1992 yılının Temmuz ayından ölümüne kadar geçen 17 ay boyunca yürütülen insan avı, modern suç tarihinin en agresif, en karmaşık ve en kirli operasyonlarından biriydi. Kolombiya hükümeti, Escobar'ın kaçışıyla birlikte onu yakalamak için özel bir tim oluşturdu. Bu birliğe Arama Bloğu adı verildi. Başlangıçta Kolombiya ordusu ve polisinden seçilen elit isimlerden oluşan bu birliğe kısa sürede Amerika Birleşik Devletleri uyuşturucuyla mücadele dairesi ajanları da dahil edildi. Hatta Amerikan Deniz Kuvvetleri gibi seçkin birlikler operasyonel danışmanlık sağlamak üzere sahaya indi. Gazeteci Mark Bowden, Killing Pablo adlı kitabında bu timin yalnızca askeri güçle değil, istihbarat, elektronik izleme ve psikolojik yıpratma yöntemleriyle donatıldığını belirtir. DEA ajanları, Escobar'ın telefon görüşmelerini dinlemek, ailesini takip etmek ve kartel içindeki çatlakları değerlendirmek amacıyla son teknoloji ekipmanlarla çalışıyordu. Özellikle oğlunun kullandığı cep telefonları, Escobar'ın yerinin tespiti için en önemli ipuçlarını verecekti. Ancak her teknolojiye rağmen Escobar doğduğu Medellín'in dar sokaklarını, gizli tünellerini ve yandaşlarını o kadar iyi tanıyordu ki defalarca izini kaybettirmeyi başardı. Arama bloğunun komutanı General Hugo Martinez birçok kez Escobar'a yalnızca birkaç metre mesafeye kadar yaklaşabildiklerini ama hayalet gibi kaybolduğunu söylemiştir. Fakat Escobar'ın gerçek kabusu devlet değil, geçmişin hayaletlerinden kurulu bir paramiliter ittifak olacaktı. Los Pepes. Bu isim, Pablo Escobar tarafından zulme uğrayanlar ifadesinin baş harflerinden oluşuyordu. Ancak bu yapı masum kurbanlardan değil, Escobar'dan intikam almak isteyen eski düşmanlardan oluşuyordu. İçinde Cali karteli üyeleri, Kolombiya güvenlik güçlerinin bir kısmı, Escobar'ın eski ortakları ve aileleri katledilmiş kişiler var. Bowden'ın araştırmalarına ve Amerikan arşivlerine göre Los Pepes en az 300'den fazla kişiyi infaz etti. Bunlar Escobar'a bağlı avukatlar, muhasebeciler, yandaş gazeteciler ve akrabalarıydı. Medellín sokaklarında her sabah yeni bir ceset bulunuyor. Cesetlerin üzerinde notlar bırakılıyordu. El Patron'un sonu yaklaşıyor. Los Pepes'in arkasında kimin olduğu sorusu ise hala tartışmalıdır. Bazı raporlar, Kolombiya istihbarat birimlerinin bu gruba pasif destek verdiğini, bazı Amerikan ajanlarının ise bilgi akışı sağladığını ileri sürer. Gustavo Gaviria, yani Escobar'ın kuzeni ve sağ kolu, kaçmadan önce yazdığı özel notlarda devletin Escobar'ı öldürmek isteyenleri beslediğini söyler. Bu, devletin Escobar'a karşı yürüttüğü mücadelede ahlaki sınırları aştığının açık bir göstergesidir. Escobar,
yer altında geçirdiği her gün daha da yalnızlaştı. Bir zamanlar servetinden pay alan korumaları artık onu saklamaktan korkar hale gelmişti. Ailesi için güvenli bir ülke aranıyor. Ancak hiçbir ülke Escobar soyadını taşıyan birini kabul etmeye yanaşmıyordu. Eşi Maria Victoria Henao ve oğlu Juan Pablo Escobar önce Almanya, ardından Mozambik'e sığınmak istedi. Ama her seferinde diplomatik baskılar sonucu sınır dışı edildiler. Kolombiya'da ise sürekli yer değiştiriyorlar. Otel odalarında veya harabe manastırlarda gizleniyorlardı. Bu süreçte Escobar'ın en güvendiği adamlardan birçoğu ya teslim oldu ya da başka kartellere katıldı. Medellin karteli artık yalnızca kağıt üstünde vardı. Escobar'ın telefonu her çaldığında karşısında bir dost değil, bir ajan ya da bir suikastçı olabilirdi. 1993 yılının sonuna gelindiğinde Escobar artık her gün yeri tespit edilmeye daha açık bir hale gelmişti. Elektronik izleme cihazları oğluyla yaptığı bir telefon görüşmesini yakaladığında arama bloğu hemen harekete geçti. Ancak bu son sahne sonraki bölümde kurşunların gökyüzünü kestiği, çatılarda yankılanan çığlıklarla birlikte anlatılacak. Pablo Escobar artık sadece aranmıyordu, avlanıyordu ve avcılar yalnızca askeri değil, ahlaki çizgileri silinmiş, ölümle beslenen bir öfkenin gölgesinde yürüyordu. 2 Aralık 1993 günü Kolombiya'nın Medellin kentinde sabah saatleri sakin başlamıştı. Ancak o gün yalnızca bir adam değil, bir efsane, bir kabus ve bir korku imparatorluğu son nefesini verecekti. Saat 11:45 sularında Medellin'in Los Olivos semtindeki mütevazı bir evin çatısında kanlar içinde yere yığılan bir beden vardı. Bu beden 16 kurşunla delik deşik olmuş, Kolombiya tarihinin en karanlık karakterine ait olan bedendi. Pablo Emilio Escobar Gaviria, Escobar'ın yakalanmasındaki anahtar, oğluyla yaptığı bir telefon görüşmesiydi. Amerikan Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi tarafından sağlanan teknik takip cihazları, konuşmanın yapıldığı bölgeyi metreler düzeyinde tespit etti. Hemen ardından arama bloğu Medellin'deki Los Olivos semtine operasyon düzenledi. Evin çevresi kuşatıldı. İçeride Escobar, koruması El Lemon ile birlikte saklanıyor. 2 katlı evin üst katında bir odadan diğerine geçmeye kalışırken çatışma başladı. Çatışma yalnızca birkaç dakika sürdü. Komutan General Hugo Martinez, daha sonra verdiği ifadede Escobar'ın çatıya çıkarken vurulduğunu, bedenine en az 16 kurşunun isabet ettiğini söylemiştir. Kurşunlar başına, göğsüne ve bacaklarına isabet etmişti. Özellikle sağ kulağından girip çıkan bir mermi izi, ölümünün nasıl gerçekleştiği konusundaki tartışmaları başlatacak. Resmi otopsi raporuna göre, Escobar'ın ölümüne neden olan mermi, sağ kulağından girip sol çenesinden çıkmıştı. Bu iz, onun intihar ettiğini savunanların temel dayanağı oldu. Oğlu Juan Pablo Escobar, daha sonra yazdığı bir kitapta, babasının defalarca yakalanmaktansa kendimi öldürürüm dediğini belirtmiştir. Ancak arama bloğunda görevli bazı subaylar, Escobar'ın çatışma sırasında vurulduğunu ve kendini vurmasına imkan kalmadığını ifade etmiştir. Özellikle operasyon anına ait çekilen ve uluslararası medyaya servis edilen fotoğraflarda Escobar'ın yerde yatarken silahsız olduğu ve vücudunun çok sayıda kurşunla delik deşik olduğu görülmektedir. Mark Bowden, Killing Pablo adlı kitabında Escobar'ın infaz edilmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu, ancak devletin bu konuda sessiz kaldığını vurgular. Bu belirsizlik, Escobar'ın ölümünü yalnızca bir son değil, aynı zamanda bir muammaya dönüştürmüştür. Escobar'ın ölümüyle birlikte Medellin karteli resmen sona erdi. Ancak geriye kalan miras yalnızca kanlı defterler değil, harap olmuş bir aile ve neredeyse buharlaşmış bir servetti. Ölümünden hemen sonra Kolombiya devleti ve Amerikan yetkililer Escobar'a ait mal varlıklarını dondurdu. Çiftlikler, paravan şirketler, banka hesapları, araçlar ve gayrimenkuller ya el konuldu ya da yok edildi. Forbes dergisi 1989 yılında Escobar'ın servetini 7 milyar Amerikan doları olarak listelemişti. Ancak ölümünden sonra ailesine yasal olarak geçen miktar birkaç 100.000 dolardan ibaret. Kolombiya Maliye Bakanlığı'na göre servetin büyük kısmı
ya yurt dışına kaçırılmış ya da yer altında kaybolmuştu. Bazı söylentilere göre Medellin çevresinde hala Escobar'a ait gömülü nakit paralar bulunmaktadır. Ancak bu iddialar hiçbir zaman resmi olarak doğrulanmamıştır. Eşi Maria Victoria Henao, çocuklarıyla birlikte ülkeden kaçmaya kalıştı. Önce Almanya, ardından Güney Amerika ülkelerine sığındılar. Sonunda Arjantin'de sahte kimlikle yaşamaya başladılar. Yıllar sonra gerçek kimlikleri ortaya çıkınca aile kamuoyuna açıklama yaparak Escobar'ın yaptıklarından ötürü özür diledi. Escobar'ın ölüm anına ait fotoğraflar ertesi gün Kolombiya ve dünya basınının manşetindeydi. Cesedi Medellin'in merkezindeki bir morgda teşhir edildi. Fotoğraflarda cesedin yanında zafer pozu veren askerler gülümsüyordu. Bu görüntüler bazıları için adaletin tecellisi, bazıları içinse trajik bir ulusal düşüşün sembolüydü. El Tiempo gazetesi o günkü manşetinde tek bir cümleye yer verdi. Canavar öldü ama çocuklar hala ölmeye devam ediyor. Medellin sokaklarında o gün kutlamalar yapılmadı. Çünkü halk Escobar'ın gölgesinin hala yaşadığını biliyordu. Devletin zaferi kanla yazılmıştı. Ancak bedeli milyonlarca insanın kolektif hafızasında derin bir yara olarak kaldı. Pablo Escobar çatıda öldü ama bıraktığı korku hala yer altında dolaşıyor. O gün gökyüzü bir tanrının değil, cehennemin patronunun düşüşüne tanıklık etti. Kurşunlar sustuğunda yalnızca sessizlik değil, geçmişin tüm laneti Medellin'in üzerine çöktü. Pablo Escobar öleli onlarca yıl geçti ama Kolombiya hala onun gölgesinden çıkabilmiş değil. Ülkede her yeni hükümet güvenlik politikalarını onun yarattığı enkazın üzerine inşa etmek zorunda kaldı. Medellin'in yamaçlarına bakan her çocuk hala o yılların yankısını duyar gibi büyüyor. Çünkü Escobar yalnızca insanları öldürmedi, güveni, adaleti, geleceği ve gerçekliği parçaladı. Ve bu kırık aynadan hala çarpık bir yansıma dünyaya ulaşıyor. Bugün Medellin, teknoloji girişimleri ve kültürel dönüşüm çabalarıyla dünyanın en yenilikçi şehirleri arasında anılmaya kalışıyor. Ancak şehrin gerçek sokaklarında hala gri bir gölge dolaşıyor. Barrio Pablo Escobar adı verilen mahallede onun adını taşıyan duvar yazıları, posterler ve turistler için hazırlanmış Escobar turları yer alıyor. Bu mahallede yaşayanların çoğu Escobar'ın yaptıkları sayesinde bir eve kavuştuğunu söylüyor. Ancak bu minnet ülke genelinde giderek sorgulanıyor. Kolombiyalı insan hakları araştırmacısı Maria Ronderos belgeselinde şöyle der: Escobar, devletin halkı yok saymasını fırsata çevirdi. Onun sağladığı şeyler adalet değil, sadakatti. İnsanlar onun lütfuna muhtaç edildi. Bu muhtaçlık hali bugün bile Kolombiya'da bir suçluyu kahraman gibi görme eğilimini besliyor. Son yıllarda Escobar, Netflix dizileri, moda markaları ve sosyal medya aracılığıyla yeni bir kimliğe büründü. Özellikle Narcos dizisi dünya genelinde onu trajik bir anti kahraman olarak tanıdı. Dizide onu oynayan aktörün karizmatik performansı, şiddetin ve yolsuzluğun arkasında duygusal bir figür yarattı. Bu anlatım özellikle genç izleyicilerde Escobar'a dair sempati üretti. Bugün internet üzerinde Escobar'ın yüzünü taşıyan tişörtler, çakmaklar, kahve kupaları ve hatta parfümler satılmaktadır. Hipster kafelerinde El Patron temalı dekorlar, TikTok ve Instagram'da Escobar'a övgü dizen içerikler her geçen gün artmaktadır. Bu romantizasyon, geçmişin gerçek kurbanlarının acılarını görünmez kılarak suçu estetik bir imgeye dönüştürmektedir. Kolombiya'da Escobar tarafından öldürülenlerin yakınlarının oluşturduğu aile dernekleri bu kültürel çarpıtmalara karşı yıllardır mücadele ediyor. En etkili örgütlenmelerden biri olan Umut Yolları Derneği her yıl Medellin'de Escobar kurbanları için anma törenleri düzenliyor. Ana Maria Restrepo, bombalı saldırıda annesini kaybetmiş bir kurban yakını olarak şu sözleri söylüyor: "Onu anmak isteyenler varsa, önce benim annemin parçalanmış bedenini hayal etsinler. Onun ölümünü sadece 3 satırlık bir haberle geçiştiren gazeteyi hatırlasınlar. O adam kahraman değil, lanettir." Kurşunlardan sağ kurtulan bir gazeteci olan Julian Cardona, Escobar'ın romantize edilmesine şöyle karşı çıkar: "Biz ölüyü toprağa gömdük
ama yalanı gömemedik. Her yeni dizi bizim mezarlarımızı yeniden eşeliyor. Escobar'ın mirası yalnızca Kolombiya'nın değil, dünya kültürünün de vicdanını kirleten bir lekedir. Bugün onun adını taşıyan turistik ürünler modern dünyanın etik kaybını simgeler. Çünkü adaletin sağlandığı yerde katiller övülmez, yas tutulur ve gerçek bir toplum anısını yaşattığı figürleri değil, unuttuğu kurbanlarıyla sınanır. Barrio Pablo Escobar gibi bölgelerin isminin değiştirilmesi tartışılırken halkın bir kısmı buna karşı çıkıyor. Ancak bu direniş genellikle yoksulluğun devam eden haliyle ilişkilidir. Çünkü hala birçoğu devletten değil, hatıradan medet ummaktadır. Bu da Escobar'ın lanetli mirasının en kalıcı etkisidir. Devletin boşluğunu hala onun hayaleti dolduruyor. Medellin sabaha karşı 4:30. Uyandığımda annem hala mutfaktaydı. Fırın kapalıydı ama o kalişiyordu. 3 kardeşimi sessizce giydirdi. Okula geç kalmamalıydı. Kapıyı açtığımız an sokakta bağıran bir adam sesi duyuldu. Ardından patlama oldu. Öyle bir ses ki hava parçalanmış gibi. Ağzım toprakla doldu. Kulağım çınladı. Sonra annemin elleri düştü. Gözleri açıktı. Ben bağırdım ama o hiçbir şey duymadı. Bu sözler 1989 yılında Medellin'deki El Poblado bölgesinde Pablo Escobar'ın talimatıyla yerleştirilen bomba sonucu annesini kaybeden Sofia Restrepo'ya ait. Yıllar sonra verdiği ifadede yaşadığı acıyı yeniden dile getirirken sesi hala kırıktır. Sofia yalnız değildi. Yüz binlerce insan gibi o da sadece doğru yerde doğmadığı için hayatta kalma savaşına zorlanmıştı. Ve Escobar'ın dehşetinde sesini kaybeden bu insanların hikayeleri çoğu zaman popüler anlatıların gürültüsünde boğuldu. Escobar hakkında yapılan her dizi, her film, her ürün onun yaşamını öyküleştirirken öldürdüğü insanların hayatını suskunlaştırdı. Savcı Valeria Morales, Escobar'ın teslim olmasından kısa süre önce suikasta kurban gitti. Aracına yerleştirilen bombanın infilak ettiği noktada o gün yalnızca Valeria değil 2 sokak çocuğu da hayatını kaybetti. Bu çocuklar belgelerde tesadüfi kayıplar olarak geçti. Aileleri adalet talebini yıllar sonra bile dile getiremedi. Çünkü korku hukukla yarışamayacak kadar güçlüydü. Polis memuru Julio Serrano'nun eşi Camilla, eşini kaybettikten sonra 3 çocuğuyla evsiz kaldı. Devlet ona bir tazminat bağlamadı. Çünkü kocasının Escobar'ın patlattığı bir karakolda değil, evine dönerken sokakta öldüğü gerekçesiyle görev şehidi sayılmadığı belirtildi. Camilla, yıllar sonra verdiği bir röportajda şöyle dedi: "Benim eşim devleti savundu, devlet onu unutmayı seçti. Ama ben unutmadım ve çocuklarım da unutmayacak." Escobar efsanesi onunla yüzleşmeyenler tarafından yazıldı. Onu öldürenler, onu sevenler, onun parasını yiyenler, hepsi kendi hikayesini anlat. Ama onun yok ettiği hayatlar konuşamadı. Çünkü gerçek hikayeler sessizdir. Bağırmazlar. Ama her sabah Medellin'in sabah sisi çökerken bir mezarın başında çiçek bırakan küçük bir çocuk hala vardır. Ve o çocuk Escobar'ın ne olduğunu bilir. Bu biyografi bir efsaneyi parçalayıp altından kanla yazılmış bir hakikati çıkarmak için yazıldı. Escobar kahraman değildi. O, devletin çürüdüğü, adaletin sustuğu, toplumun çaresiz bırakıldığı anlarda büyüyen bir zehirdi. O zehirle mücadele etmenin ilk adımı gerçeği efsaneden ayırmaktır.